Sertleşme problemi yaşayan bir erkeğin bazen 3 ila 5 yıl sonra kalp krizi geçirme riski artıyor. Peki neden kimse sertleşme sorunu sadece cinsel bir problem olarak değil de vücudun verdiği önemli bir erken uyarı sinyali olarak konuşmuyor? Bugün bu çok önemli bağlantıyı eczacı bakış açısıyla bilimsel veriler ışığında ve herkesin anlayacağı bir dille konuşacağız. Merhabalar, ben Eczacı Mehmet Kaban. Bu videoda sertleşme probleminin aslında sadece yatak odasında kalmayan tüm vücudumuzu ilgilen çok daha derin bir sağlık göstergesi olduğunu anlatacağım. Özellikle kalp ve damar sağlığımızla olan ilişkisini, bu durumun neden bir erken uyarı sistemi gibi çalıştığını ve bu sinyali nasıl doğru okumamız gerektiğini konuşacağız. Şimdi sertleşme fizyolojisine çok basit bir şekilde bakalım. Bir erkeğin sertleşebilmesi için penise yeterli miktarda kan akışının olması gerekir. Bu kan akışını sağlayan damarların sağlıklı ve esnek olması şarttır. İşte tam bu noktada sertleşme problemi ile kalp ve damar hastalıkları arasında kritik bağlantı ortaya çıkıyor. Vücudumuzdaki damarların hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve genel bir damar sağlığı sisteminin parçasıdır. Penise kan taşıyan damarlar vücudumuzdaki en ince damarlardan bazılarıdır. Kalbe kan taşıyan koroner damarlar ise bunlardan biraz daha kalındır. Eğer penise giden ince damarlarda bir tıkanıklık ya da sertleşme başlıyorsa, bu genellikle daha büyük damarlarda da benzer sorunların başladığının işareti. Yani penisteki damarlar kalpteki damarlardan daha önce sinyal verebilir. Bu yüzden sertleşme problemi kalp krizi veya felç gibi daha ciddi olayların öncüsü, bir erken uyarı sistemi gibi olarak kabul edilebilir. Peki bu damar sağlığını bozan temel faktörler neler? Aslında çok tanıdık: yüksek tansiyon, diyabet yani şeker hastalığı, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve obezite. Bu durumlardan her biri damar duvarının iç yapısını bozarak damarların esnekliğini kaybetmesine ve daralmasına sebep olur. Damarlar daraldıkça da kan akışı azalır haliyle. Penise giden kan akışı azaldığında sertleşme problemi ortaya çıkar. Bu yüzden özellikle 40 yaş üstü bir erkekte yeni başlayan veya giderek kötüleşen bir sertleşme problemi varsa, bu durumu sadece performans düşüklüğü olarak görmek büyük bir yanılgı. Bu, vücudunun sana damarlarında bir sorun var, kalbini de kontrol ettir deme şekli olabilir. Bu nedenle sertleşme problemiyle doktora başvurduğunda doktorun sadece cinsel sağlığınla değil, genel sağlık durumunla, tansiyonunla, şekerinle, kolesterolünle, yaşam tarzınla ilgilenmesi çok doğaldır. Hatta bu doğru yaklaşımın ta kendisidir. Bu durum sertleşme problemini bir performans hapı ile geçiştirmek yerine genel bir sağlık check-up'ı için bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini gösteriyor. Doktorun muhtemelen senden bazı kan tahlilleri isteyecek. Kan şekeri, kolesterol seviyesi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri gibi. Bunlar altta yatan bir diyabet, kolesterol yüksekliği veya başka bir metabolik sorun tespit etmek için önemlidir. Gerekirse tansiyon ölçülecek, kalp sağlığınla ilgili ek tetkikler yapılması istenebilecek. Unutma, sertleşme problemiyle ilgili bir doktora başvurduğunda amacımız sadece o anki sertleşmeyi sağlamak değil, aynı zamanda gelecekteki kalp krizi veya felç riskini de azaltmaktır.